O dünyanın o meşhur havaalanı var ya, süper. Böyle yemyeşil içerisinde yapay bahçesi olan Changi Havaalanı. Buraya geldik. O bölümü bugün çekmeyeceğim. Belki bilmiyorum çeker miyim ama. Şimdi çanta manta alacağız. Pasaporttan geçeceğiz. Pasaport için şöyle bir şey var. Ya daha doğrusu immigration'dan geçmek için şöyle bir şey var. 3 gün öncesinden geleceğiniz günü, kaç gün kalacağınız, nerede kalacağınız vesaire bunları bildirmeniz gerekiyor. Vizeye istemiyor bizden Singapur ama böyle bir uygulaması var. Bunu yapmadan kabul etmiyorlar. Şimdi ben direkt pasaportumu okutacağım. Direkt öyle içeriye gireceğim. Ben yapmıştım. Bakalım bir sıkıntı yaşamadan geçebilecek miyiz? Sadece 5-10 saniye arasında direkt pasaportu tarıyorsunuz. Parmak izinizi okutuyorsunuz. Şu arkamda. Direkt orayı çekmek istemedim. Sonra geçtiniz baggage claim'i. Yani bagajı alma bölümüne geçiyorsunuz. Bu kadar. Singapur'a giriş bizim için böyle, Türkler için. Ama dediğim gibi önceden bu işlemi yapmayı unutmayın. Burada sonra zaman harcarsınız onları yapmak için. Bunu yapıp da gelirseniz çok daha uygun olur siz için. Bu işlemi hangi siteden yapacağınızla ilgili bilgiyi hemen alta yazarım ben, ya da sitenin ismini alta yazarım. Oradan yapabilirsiniz. Şimdi bagajımızı almaya gidelim. Burada internet çok güzel çekiyor. İnternetiniz yoksa benim gibi dışarıya kadar, hatta şu an bile çekiyor. Arkadaşım Grab'ten taksi çağırdı şehir merkezine gitmem için. Grab uygulamanız kredi kartınıza bağlıysa ya da bankamatik kartınıza bağlıysa sıkıntı olmadan şehir merkezine gidebilirsiniz. Benimkisi bağlı değildi. Şimdi ayarladı, hatta şöyle göstereyim. SNT şöyle göstereyim de ben birazdan detaylarına bakarım zaten. Burada çıktı, attı bana. Şimdi bu gelince bu arkadaşa bineceğiz. Beni direkt onun evine götürecek. Kartı da o ödeyecek artık. Ona ben sonra veririm parasını. Böyle kapıların önünden çıkıyorsunuz direkt. 4'ten 8'e kadar kapılar var. Bu kapıların önünden Grab taksinizi bekleyebiliyorsunuz. Onun dışında bir de MRT var. Metroyu yarın gelirken kullanırsam eğer gösteririm. O da kolay dedi ama onu kullanmadım. Daha hızlı gitmek için şehir merkezine. Çünkü az zamanım var. Az zaman olduğu için biraz hızlı yapmak istiyorum bazı şeyleri. Plakasını gönderdi. SNT 2523Z'miş. Okay, thanks diyelim. Teşekkürümüzü edelim Fransız'a. Because now also the Middle East and the Europe, the side all got the war problem. Yeah. No, nowadays there is no problem because just settle down everything. Oh. The Syrians also goes back to their country. Yeah, that's why hopefully all stop lah. Yeah. Nowadays it's okay. Because war, all the elderly children suffer. Yeah. True. All very suffer. Yeah. Gaza, Palestine and Israel. They also stop. I hope everything goes better. I also not agree that Israel anyhow bombing. Yeah. You kill a lot of innocent people. True. Yeah. By the way, I'm taking video. Is that okay? I was about to talk. Hopefully stop lah. Okay. Russia and Ukraine, Israel and all the war stop lah. Yeah. Hopefully lah, because no war lah. But this part of the world doesn't have any war, luckily. But our place here is very good place. Oh, Asia here no war lah. Yeah. We very harmonic. All very. Yeah. You're harmonic. True. Yeah. Singapore is a multiracial. Welcome all from all over the country. Yeah. Middle East, where you from? Middle East, North America, South America. We welcome everyone. Yeah. Evet. Geldik sayılır biz şimdi merkeze. Grab'e bindim ben. Şimdi onun evine doğru götürüyor beni. Savaşlardan falan konuştu abi. Direkt öyle konuya girdi. Videoda direkt öyle açılmış oldu. Çok güzel, tertemiz bir ülke. İlk izlenimim zaten suratımdan anlayabiliyorsunuzdur. Müthiş güzel bir ülke. Caddeleri, yolları, etrafı göstereyim hemen size biraz. Zaten göreceksiniz bundan sonra bol bol videolarımda. Gerçi bundan sonraki videolarda arkasında gelecek Singapur'la ilgili olanlar. Evet, Singapur'un meşhur landmarkları, yani şehrin simgeleri. Buralara gideceğiz inşallah bugün. Şu yapay ağaçların olduğu yeri çok merak ediyorum. Şu tarafı da göstereyim. Hey. How are you? Huh? Good. Are you good? Yeah. Are you okay? Okay. Huh? You look handsome. Really? Yeah.
Evet, geldik sonunda. Daha doğrusu geldim. Buluştuk arkadaşlar. Evin olduğu bölgedeyim. Çok fazla da ses yapmak istemiyorum. Çünkü apartmanların olduğu bir bölge burası. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yeşillikler arasında. Buranın gelişmeden önceki insanların toplu yerde yaşamalarına destek olmaları için yapılmış binalardan hala daha bu şekilde duruyor. Ama ortamı çok güzel. Merkeze de çok yakın bence. Havaalanından burası aşağı yukarı yarım saat sürdü taksiyle. Hızlı bir şekilde geldik. O da orada zehirleniyor. Evet, şimdi arkadaşımla çıktık. Otobüs bekliyoruz. Bu otobüsler de kart geçiyormuş. Kart kullanacağım. Francis, could you say hi? Hi. Okay. Şimdi bekliyoruz bakalım. Ondan sonra buradan devam edeceğiz. Merkeze doğru. Biraz geç oldu ama uykuluydum. O da zaten dün akşam takılmış tekno bara bilet almıştı. Benim için de bayağı ünlü bir DJ geliyordu. Ben yetişemeyince o tek başına arkadaşlarıyla gitti. Ben maalesef tek başıma kaldım. O yüzden şimdi geç de olsa bir Singapur'u göreceğiz. Bugün hava çok güzel burada. Ne sıcak ne de soğuk arasında bir şey. Bakalım inşallah güzel geçer. Benim için Singapur ve sizler için iyi seyirler. Buradaki sistem çok güzel. Önden biniyorsunuz. Önden binerken kartı bir kere okutuyorsunuz. İnerken de şöyle karşıdaki kart yerlerinden oradan bir kere daha okutuyorsunuz. Ondan sonra parasını sizden çekiyor. Ben kartla denedim. Bakalım kaç para çekecek. Şimdi gezerken şöyle bir makine gördüm. Direkt yukarıdan sıkıyor. Aşağıdan taze taze veriyor size ve fiyatı da 2 Singapur doları. Yani ne yapıyor? 20, 18, 36 TL falan yapıyor. Burası bence pahalı diyorlar ama yani o kadar da pahalı değil gibi geliyor şu an için bana. Çünkü toplu ulaşımda aşağı yukarı kaç para ödedik? Çok fazla bir mesafe gelmedik ama aşağı yukarı 20 lira falan ödedik. Yani Türkiye'de de aynı zaten bu fiyatlar. Bunun fiyatı da 36 TL. Bence bu da aynı fiyata geliyor hemen hemen. Bakalım daha sonraki fiyatları da karşılaştırmaya çalışacağım. Zara'ya ya da Bershka'ya da bakacağım. Ondan sonra sizlere söyleriz. Tadına bakalım. Sour. But good. Deniyor da tadı nasıl diye bana sordu. Ekşi dedim. Güzelmiş. Ben alacağım bir tane. Yeah. Nasıl alıyorsun? Yeah. Okay. Her şey burada kartla hallediliyor. Yolculuklar da böyle. Onayladı kartımı hemen. Parayı çekti içinden. Şimdi bana aşağıdan hazırlayacak. Valla arkadaşım şimdi çiçeklerin olduğu bir bölüm varmış. O tarafa götürecek. Bu yapay çiçeklerin olduğu yer. Toplu ulaşım kullanıyoruz. Öyle kartla gidiyoruz hala devam. Karttan ne kadar çekiyor onu tam bilmiyorum ama internetim olduğunda telefondan bir ara bakacağım. Aktarmalar yapıyoruz. Bu şekilde yer altından 7 tane hatları var. Ki 2 tanesinin daha inşa edildiğini söyledi. Küçücük bir ülke için bence ulaşım gayet güzel ilerliyor aslında. Ya o kadar aktarmalı bir şekilde gidiyoruz ki bir sağdan bir soldan ona bindiriyor buna bindiriyor. Gideceğimiz yer herhalde ben tek başıma ulaşamazmışım. Aktarmalar çok karışık çünkü yani havaalanı gibi bir yerden tekrar gidiyorsunuz. Bakar mısınız? Ulaşımda gerçekten gelişmişler yani. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. Anonslar 4-5 dilde falan yapılıyor. Acayip multikültürel bir şehir, ülke daha doğrusu olduğu için çok ilginç geldi bana. Malezyalısı var, Hintlisi var, ondan sonra Endonezyalısı var, Çinlisi var, Filipinlisi var. Bir sürü milletten insan var burada. Şehir birbiriyle iç içine girmiş, AVM'lerle dolu. Yine başka bir AVM'ye geldik. Bana burası şey gibi geliyor ya. Bildiğin Asya'nın Dubai'si burası da. Çoğu şey yapay, çoğu şey değil her şey yapay. Hatta arkadaşımın verdiği bilgilere göre bu şehrin içerisindeki bitkiler vesaire hepsi dışarıdaki ülkelerden getirilmeymiş. Burası Malezya tarafından terk edilip bırakılıp gitmiş. Verimsiz bir arazi olduğu düşüncesiyle. Sonra insanlar buraları kalkındırmış. Bu ağaçları bile hep dışarıdan getirerek bunları şehri baştan inşa etmişler. Valla verilen bilgiler böyle. Bana ne derse ben de onları size aktarıyorum. Umarım doğru söylüyorum. Where are we going now? Oh, there's an event here. Yeah. Well, cool. We need to be that one. Okay. Where's Yukarı çıkacağız da şimdi nereden gideriz ona bakıyordu. Ben de yardımcı olayım. I think that this floor, right? This one. Yeah. Oh, there's like something like a small. Aha. I think there's something like small way there. Okay. ATM. Karttan vesaire ne kadar çektiğini göremiyorum internet olmadığı için. Şehir merkezinden buraya kadar gelmek için. Kıyafetlere baktık. Zara'ya girdim. Zara'nın fiyatları da aynı bizim ülkeyle. Pahalı falan değil yani. Bizim ülkede neyse fiyat o. Bizim ülkede de pahalı da. Bizim ülkedekine göre eşit olduğu için otomatikman burası da pahalı oluyor. Ama daha pahalısı mı? Değil. Aynı fiyatlar hemen hemen. Merlion there. The people take photo. Then they Iconic Mary. Merlion. Ah. The Speak louder please. Merlion. What's this place name again? It's Marina Bay Sands. Marina Bay Sands. Buraya geldik.
Az da İngilizce devam ediyordum ben de. Evet, buraya bir bakalım dedik. Önce bir dışarısına bakacağız. Sonra içeride farklı bir şeyler varmış, onları gösterecek. Allah'tan rehberi sağlam ya. How many years have you been living here? 3 years. 3 yıldır burada yaşıyor. 3 years. So which one is the symbolic one? So the one over there, you can see the Merlion. A lot of people take photo on that side, the one with the water fountain. Okay. And a lot of people were just like, oh, I think you can watch over that side too when the lights show begins. yes. Evet. This light show. Işık şovlarının olduğu bölge burası. Şu an var ya, acayip nem ve sıcak var havanın bulutlu olmasına rağmen. Zenginlik akıyor resmen ya. Evet, meşhur And the ship. and the ship, meşhur gemi şeklindeki otel. Bunun üzerinde havuz var biliyorsunuz. Bilmiyorum, izlediniz mi daha önce? O havuza girebilmek için. If you want to swim that pool, you need to stay in this hotel, right? Yeah. Yeah. Böyle de bir özelliği var. But it's very expensive. Yes. Yeah. Sometimes. 300, 600 Dollar. Yes. Singapore dollar? Singapore. O zaman denenebilir mi? Denenebilir ya. Parası çok olanlar deneyebilir. Marina Bay Sands'in üstüne çıktık. Gemi oteline biraz daha yaklaştık. Yukarıdan daha güzel görünüyor. Arkadaş daha önce çıkmış ailesiyle. Değer mi dedim. Tabii ki de dedi. Tabii çıkıp bakmak lazım da paramız yok o kadar. 300-500 dolar. Ona veremeyiz şu an için. Where are we going? Inside? To the hotel, why? So you can see the hotels inside. How is this structure? Okay, so are we going to the upstairs? No. No, we don't have access. Okay. Sadece otelin içine kadar gidebiliyormuşuz. Onu göreceğiz. Bakar mısınız kaçıncı kattayız? Adamlar bahçe işlerini yapmışlar, düzenlemişler. Çok yapay bir şehir ama çok da güzel yapmışlar yani. Yaptıkları gibi de korumaya da devam etmişler. Biz daha kendi parklarımızı koruyamıyoruz. Yerdeki olanları. Adamlar tepelere inşa ediyor yani. Paranın gücü mü desem? Biraz o da var tabii ki de. Evet, otelin içine. Şimdi gösteriyorum nasıl. Önce bu tarafa bir bakalım. Yani bildiğiniz bir otel ama biz birazdan asıl olayımız şurası. Oraya gideceğiz otelin içinden geçerek. Orayı göstereceğim size. Bir de bu tarafı göstereyim. Burası da giriş kısmı. Bu taraftan da giriş var. Şöyle güzel bir otel. Ama bunun olayı zaten tepesinde. Şimdi asıl ünlü noktaya doğru gidiyoruz. Ama otel içinden geçilerek gidildiğini bilmiyordum. I did not know that we go this place through this hotel. Bir de bu taraftan göstermek istedim. Bakar mısınız? Her katta çiçeklendirme yapmışlar otelde. Baya güzel görünüyor. Ya üst katı çok merak ettim. Gerçekten merak ettim. Bu taraftan biz devam edelim. Şu anda geldiğimiz yerin adı da Malay Garden diye geçiyor. Buradaki gördüğünüz tüm bitkiler dışarıdan getirilerek oluşturulmuş bir bahçe burası. Tamamen yapay ama orijinal bitkiler, onlar canlı bitkiler. Adamlar böyle bir şey yapmış ve bunu devam ettiriyor. Çok güzel bence. Rüya gibi. Şöyle otelin arkasında kalıyor. İnanılmaz bir manzaraya sahip. This is called Malay Garden, right? Yeah, How many times have you been here? 4 times. 4 times. Yeah. Why? Nothing. Just tell us what you know about this place. About this place. I think you don't know anything. I don't know anything. I just know this is the way going to the flower dome. To the To the flower dome. Flower Dome. Yeah, So are we going there? yeah. It's like After a lot this of flower place. with a dome. This is Okay. the way. So we're just going to there. Okay. You So want some refreshment? We have some refreshment. yeah, for you. we can take it when we are back. But Okay. I want to ask you another thing. Do we have to pay some money? I already enter booked, the here? I already booked the Oh, ticket. you have already booked. No. Yeah. So how much normally? Actually, About 60. 60 Yeah. for per person. Really? Abo, duydunuz, alt yazıda da gördünüz. Ben bunu bilmiyordum. I thought it's free. It's free. I free you. Çocuk ödemiş bunu ya. Because Filipinos.
hospitable. Yeah, Filipinos hospitable, yeah, but this is something else. Nah, it's okay. Mahcup oldum şu an ya. I don't know the word. Sugar, what did you say? No, they are bamboos, right? Bamboos, yeah. Not sugar cane. Cane? No, not sugar. It's a bamboo. You know, panda, they eat. Yeah. Is there panda? There is. Really? You kidding? Yeah. Yeah, you're kidding. So see, welcome to Gardens by the Bay. So why don't we use this shuttle? I think need to pay. Extra payment. Everything is included. Everything you should pay. 继续走啊！ Even you go to the restaurants, 那我在洗呀， you need to pay for the tissue. 我在洗。 For the tissue. Peçete için bile para ödüyormuşsunuz. Çok iyi. So tell me this kind of interest information about this city. When you remember, but we need to record it for the viewers. Yes, for sure. For sure. Thank you, sir. And this is called mangrove. No, it's not mangrove. Yeah, it is mangrove tree. The mangrove are usually in a brackish water. Are you bad? Are you bad? This is mangrove tree. No, it's not. We will ask Google. We will take picture of it and ask. Yes. You just went to Palawan, that's why you always like, Yeah, you guys like all this like No, I have roots. seen. Mangrove. I've been the river. Mangrove can only live in brackish water. Oh, There must be like a water. okay then. You're right there. You're right, sir. Have you tried the worm? Oh no. The tamilok you said, right? Yeah. Tamilok diye bir yiyecek var. Böyle kurttan yapılıyor. But the lady said it's really hard to find them and to take them to the city. That's why you cannot find it easily and it's expensive, she said. But I have also checked the crocodile meat. And also I couldn't find it that too. Her yerde tropikal kuşlar var. Konuşmaları zaten altyazı geçti, o yüzden tekrar çevirmeyeceğim sizlere. Altyazıda ben geçmişimdir, yazmışımdır onları şimdi. Arada böyle muhabbetimiz oluyor ama bazılarını çekemiyorum. Şakacı. Sağ olsun. So are there only plants or also animals too? Just plants. Yapı bizim bildiğiniz Kelebekler Vadisi miydi? Ne deniyordu? Konya'da vardı bir tane. Konyalı olanlar ya da Konya'da ziyaret edenler bilirler. Aynısı onun işte. Yani içerisi kapalı. Büyük ihtimal nemli falan böyle. İçeride bitkiler var. Ya aynısı bence ya. Ve $60 kişi başı veriyorsunuz. 18 mi 19 lira mı ne? Onunla bir çarpın. Fiyat zaten çıkıyor aşağı yukarı. Flower Dome diye geçiyor. Çiçek kubbesi. Oo evet geldik. Bu ne ya, mandalinlerden? Bu gerçek değil tabii, bu yapay. Aynen. Bunu yapay şekilde oturtmuşlar. It's artificial by the way. Which one? The mandarin. It is. It's not real. It is real. No, these are real, but the tree. This is not tree. Just the branches. It's just the branch, not tree. Well, Chinese New Year. Oh, that's why it's so colorful. Yeah. Çin yılı olduğu için artık böyle renkli diyor. Şurada fotoğraf çekeriz ama şimdi şunları beklemek istemiyorum. O yüzden biz bir ilerleyelim. Gelince bakalım. Çin yılı çok renkli kutlanıyoruz Asya'da. Zaten daha önceki videolarında da izlediyseniz gördünüz. Her yer böyle kırmızı desenlerle kutlanıyor. Kırmızı desenli elbiseler giyiyorlar. Bu şekilde sonra ejderha kostümleri vesaire onlarla kutluyorlar. Bölüm yapmışlar. Burada mesela Afrika'dan getirilen bitkiler şeklinde. İşte burada Meksika'dan getirilen bitkiler. Dünyanın her yerinden gelen bitkileri burada yeşertmişler, canlandırmışlar. Bir bitki sergisi gibi sunuyorlar. Bakalım bu mesela ne? Ne olduğu hakkında bilgim yok. What's this? Do you know? It's a forest gardenia. Forest gardenia? Yeah. Okay. It's written there. I can also read that. Thank you, sir. You smell that? Oh yeah, this smells like, as you said, wheat. Look, ancient trees. Yeah, 2000, actually more than 2000 years. And this one is really big. Hepsi doğal ya. Adamlar burada gerçekten yeşertmiş. Gerçekten bir zeytin ağacı dikmişler buraya. Shall we go that side or this side? We can go there. Okay. Sadece bir de dikmemişler, bir de böyle üstlerine heykelcikler diyeyim artık, onları koyarak renklendirmişler. Limon ağaçları falan. Bunlar bizim için normal tabii ki ama onlar için, bazıları için değil. So now we're entering the California garden. Is it California? Yeah. I think it is Mediterranean. California garden. Asmalar falan. Sage.
Ada çayı. Bu ada çayı da. Ada çayı. We say ada çayı. We drink it when we dry it. And this is also called kekik. It's We put it- It's a rosemary for chicken. Yeah, we put it meat, sometimes fish. Say hi to my vlog. Hi vlog. You know this one? In Yeah. Philippines, there's a lot of this one. Yeah. a I small take one. video. It's lemonade, but different one. Calamansi. Calamansi. Yeah. He said that. Yalnız ben zeytin gördüm de böyle bir zeytin görmedim. Bakar mısınız? Devasa büyüklükte bir zeytin ağacı. İncir ağacı falan da var. Bizlerden de bir şeyler var burada. Onları da dikmişler. Yeah. I just have a feeling. It's just my own theory. Okay, I will just make up then. Yeah. So it's like on my own theory. Okay. Ağaçları buradan takip ediyorlarmış şunlardan dolayı. Şu etrafında da tel gibi bir şey var şurada. Otele bakarak ağaçların büyüyüp büyümediklerini görebiliyormuş gözlemciler. Bu şekilde bayağı bir detaylı inceleme altında tutuyorlar ağaçları veya bitkileri. Takip ediyorlar böyle. For our new year. Yeah. We put Yeni it yıl in our new süslemelerimiz için kullanılan hani çiçeklerde ne diyorsunuz bunun adına bilmiyorum, biliyor musunuz? O bitkilerden. Bunlar bize tanıdık ya. Bunlar zaten şu an Akdeniz bahçesindeyiz. Şurada girişinde yazıyor. Biz farklı yerlere gidelim bence. Evet, az önce de görüntüsünü gördüğünüz bu güzel yeri her dönem, her kutlamalarda değiştiriyorlarmış konseptini. Bu sene de Çin yeni yılı olduğu için böyle bir konsept yapmışlar ve buradaki çiçeklerin hepsi orijinal. O bölgelerde yetişen çiçeklerden getirilerek yapılan dekorasyonlar. Bakar mısınız? Hepsi doğal. Ben bayıldım buraya. Bu kısmı, bu bölümü gerçekten çok özenerek yapmışlar. Şunlar bizim orada da olan kasımpatılar. Bakın orada morları da var. Mis gibi kokuyorlar vallahi. Acayip güzel kokuları geliyor. Konsept güzel. Çok iyi konseptler var. Epey emek harcanmış ama tabii harcanması normal çünkü o kadar da para alıyorlar. Geçti $60 alıyor dedi arkadaş. Aa, bunlar gerçek. Bakın orijinal bunlar da. Yok, orijinal mi? Evet, orijinal vallahi. Çok ilginç ya, böyle bir mandalina ağacı görmemiştim. Şu kısımlarda acayip güzel fotoğraflar çekildik. Şu çiçekler o kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi bir koku var burada ya. Çeşit çeşit bin bir türlü çiçek. Şu ağaçlardaki pembe pembe olanlar. Daha sonra şuradakileri göstereyim. Bakın bunların hepsi gerçek çiçek, yapay değil. Şunlar orkideler. Değişik orkideler var burada. Ya bunları nereden bulup da getirmişler? Şu çiçeğin güzelliğine bakın ya. Alttan falan böyle ağaçlı, budaklı, dallı. Sonra burada mandalinalar, küçükler. Bunlar gerçek bu arada. Giriştekiler değildi ama bunlar gerçek olanları. Ya şuranın güzelliğine bakın. Çok çok sevdim burayı ben. Sadece şu alan, yani gezdiğimiz bu Çinler için yapılmış, Çin yeni yılı için yapılmış bölüm efsane şekilde düzenlenmiş. Bu kulenin içerisinde başka bir yerler daha varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ve sergisel gibi bir şeyler vardı içeride. Orası ne bileyim, pek çekilecek bir şey bulamadım. O yüzden çekmedim orayı. Buradakiler asıl önemli olanlar, tablolar. Claude Monet'in 1872'deki yağlı boyası. Springtime. Tek tek bunları göstermek istiyorum. Eğer ilgilenenler varsa sanatlı diye. Bu da Claude Monet'in 1899'daki Walking Kongu. Genelde Claude Monet'in bunların hepsi. Şuna bakalım. Bu da aynı şekilde ona ait olan çalışmalardan birisi. Hepsi bu bölümde ona ait çalışmalar. Şöyle güzel bir yerden geçiyoruz. Fotoğraf çekilemedik çok kalabalık olduğu için. En azından yürürken kamerada kalsın dedim. Gel, belki ben daha sonrasında alırım. Şöyle göstereyim. Güzel buralarda fotoğraf çekilmek için. Şimdi daha başka efsane bir yere geldik, bakın.
Çok fazla ışıklandırma yok burada ama kameranın iyi çekeceğini düşünüyorum. Yakından çekerse gerçekçi gibi duruyor. Burası çok daha iyi duruyor ama karanlık çıktığını biliyorum. Çok iyiymiş bu da ya. Night at the Lily Pond. Oo, şuraya bakın. Süper ya. Evet, burada dinlenme yeri varmış. Hem ambiyans, güzel bir ambiyans yakalıyorsunuz. Hem müzik hem de bu görseller ile birlikte. Şurayı bir tecrübe edelim beraber. Gördünüz, bir yarım saat kadar orada öyle uzanıp o ışıkların altında güzelce sergilerdeki resimleri ve bilgilendirici görüntüleri gördükten sonra şimdi dışarıya çıkacağız ama dışarıda da yağmur var. Ablanın biri koşuyor ama yağmurda. Burada yağmur çok etkilemez ya. En fazla kıyafetlerimiz ısınmış, o kadar. Çıktık biz de hemen Afrika bitkilerinin olduğu bölümde. Bu kat neden bu kadar soğuk ya? Buz gibi şu an burası. Wow, see that dragon? Yeah. Ejderha yapmışlar ağaçtan. Şunlar bambu ağaç. Ne? I don't remember, bamboo or something like that. Which one? These trees, I mean, they are holding water inside. Oh. But I don't remember, bamboo or something like that. Maybe we can see that. Önce şunu göstereyim ben size, onu görmeden önce ejderhanın nasıl tasarlamışlar. Harika bir tasarıma sahip. Hemen bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam bu değildi bunun ismi. Şuralarda bir yerde olmalı bir ismi. Göreceksiniz. Vay, kaktüse bakın, efsane. Organ pipe cactus. I couldn't find its name. Şimdi buradaki bu ağacın adı bu arada baobab ağacıydı. Şimdi burada yazıda gördüm. Öyle bir şey zaten ben daha önceden biliyordum. Tabii canım, bilmem mi? Baobab ağaçları bunlar. Afrika'da yetiştikleri için özelliklerine tabii ki sıcak iklim isteyecekler. Ama buradaki iklim soğuk. Yani şu an içerisi buz gibi, insanların sıcakta bunalmamaları için ne yapmışlar adamlar, bakın. Şöyle alttan ısıtma yapmışlar. Şuranın üzerine durduğunuzda ayaklarınızın ısındığını hissediyorsunuz. Ağaçları da, buradaki bitkileri de bu şekilde alttan ısıtıyorlar. Canlı tutabilmek için. Burası da aynı yerin yakınında bulunuyor. Cloud Forest diye geçiyor. Acayip güzel bir şelaleyle başlıyor. Süper bir serinlik var yalnız, var ya. Acayip serinlikli. Oo. Bir iki fotoğraf çekildik ama acayip soğuk. Gerçekten bayağı bir soğuk. Üşüdüm yani, şu an ne tarafa gidiyoruz bilmiyorum. Sadece burasıydı deyip. Keep your left side. I want straight ahead to Orchid Haven. Keep your left side. Orchid Haven. Keep the left side. Sıraya dahil olmayın, ilerleyin dedi. Bakalım ilerleyelim, nereye doğru gidiyoruz? What's next? Orchid Heaven. Orchid Heaven. So lots of orchids, huh? Yes, in heaven. Heaven. Okay. Bakalım, orkidleri görecekmişiz. Bir sürü varmış çeşidi. Görelim bakalım. Orchid Heaven'ı. Orchid Heaven. Ben size göstereyim. Siz büyüklüğünü tahmin edin. Şuradan ileriden gidiyoruz. Sonra şu yukarı katları var. Daha sonra onun da şu yukarısındaki katlar var. Bilmiyorum hepsine çıkabilir miyim? Kayıt sürem de 30 dakika falan kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum, arkadaş da sıkıldı. Bir bakalım, ileriye doğru gideceğiz. Gerçi göreceğiz orkidleri, şurada başlıyor da. Evet, orkideler Singapur'un ulusal bitkileriymiş. Bakın 1001 çeşidi var her yerde. Zaten cennet demelerinin de sebebi bu. Bir sürü çeşidi var. Şuradaki çeşitlere bakar mısınız? Orkide çeşidi.
你的我给你们看吧。 Bu ne ya? 1001 çeşit harbiden ya. Her türlüsü var. Şurada isimleri vardı. Bence isimler o kadar önemli değil. Bence şekillere baksak yeterli. Birkaç tane çeşidi sadece ben Türkiye'de biliyorum. Şunlardan falan belki görmüşsünüzdür. Şu mollardan görmüşsünüzdür. Filipin kartalıymış kendisi. Orada da yazdığı üzere. Gerçek bir boyutu. Ve şuraya bakın ya. Efsane güzellikte. Ya yukarıya çıkmak için yani şuradan döne yukarıya çıkıyorsunuz. Onun için de bu sırayı beklemeniz gerekiyor. Bu sıra da bu tarafa doğru gidiyor. Bende de zaman var mı? Zaman da yok. So we don't have so many times. Yeah. That's why we just skip that part, right? Yes. Okay. So what's next? We're going to Skywalk. Bu arada da kendisi uyuyor, hala uyukluyor. Gece partiye katıldığı için hala onun şeyi devam ediyor. Bir de şurayı göstereyim. Skywalk'lara da geldik. Skywalk'lar da bu şekilde. Tabii burada 3 tanesi var sadece ama daha devamı var bunların. Neden Skywalk diyorlar bunlara? Çünkü bazılarının üzerine çıkıp üzerinde yürüyüp etrafı gözlemleyebiliyorsunuz, etrafa bakabiliyorsunuz. Singapur'un muhteşem doğasını yukarıdan da görebiliyorsunuz. Akşam daha güzel oluyor dedi. Belki akşam bir daha geliriz bu taraflara. Ya da yolumuzun üzeri olursa. Şimdi birazcık yemek yiyeceğiz burada. Nereye kayboldu benim arkadaş? Şurada. Çocuk da yorgun ya. Neyse bir günlük çekecek bizi, yapacak bir şey yok. McDonald's çok kalabalık diye vazgeçtik. Skywalk'ı da şuradan alttan göstereyim. Şurada yürüme noktaları var. Şimdi buradan geçerek biz yürümeyeceğiz. Artık göstermiş olayım bu şekilde burada. Buradan yemek yemeye gideceğiz. Bayılıyoruz çünkü açlıktan. Sadece şu ortadakinde yürünüyor galiba. Evet, bir de şuradakinde, büyük olan da yürünüyor. Burada şöyle yemek reyonları kurmuşlar. Burada muz var, işte değişik meyveler var, mango falan, balık vesaire. Onlardan aldık birer tane, deneyeceğiz. Benim arkadaş burada. Kaç para tuttu? 4 dolar tuttu. 4 Singapur doları. Aldık yiyeceklerimizi, oturduk şurada deniyoruz şimdi. Şunu kavrayamadım ama tadı o kadar güzel ki. Böyle tatlımsı bir tadı var. Tatlı patates vardı, onu denedim. Müzik çalacak şimdi. Bunun tadı da güzel, şeker kamışının suyuna benziyor. Soya fasulyesinin tadı da fena değil, iyi. Başka ne var? Bir de şöyle bir şey var, bilmiyorum ne olduğunu, bakalım. Bu da bir sebze ama hiç bilmiyorum ne olduğunu, yani hiçbir bizimkilerle benzer bir şey, tadı yok. Do you know what is it? Try this. Bunun da tadını anlayamadım. Bir sürü şey var ama hiçbir şeyin tadı yok. Bir tatlı patatesini de anladım. Bir de şu an Fransız'ın yediğini anladım. Bu da kabak gibi ya. Kabak mı galiba? Kabağı kızartmışlar. Kabak. Aynen bu kabak. Beğenmedim ya. 4 dolar verdim ben bunlara. 4 dolar da kaç para yapıyor? Hemen aşağıya bakarsanız oraya yazmışımdır. Sadece 2 tane şeyi beğendim. O kadar. I don't like. Fransız yer benim yerime, sağ olsun. Bunu da içecek, ben bunu da beğenmedim. Ya yok ya, bizim damak tadına fazla uyan bir şey yok galiba bu Çinlilerde. Hep sosları falan tuhaf geliyor.
Şu abimizin şarkısı girdi. Ben sonra kaydı tekrardan başlatayım. Evet, burada akşam oldu artık. Hava bulutlu zaten. Yağmur falan yağdı birazcık. Uykuluyuz. O da uykulu, ben de uykulu. Biraz yatıp uyuruz. Belki gece çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkarsam zaten görürsünüz arkasında. Bir şeyler yeriz. Şimdi geldik onun oturduğu bölgeye. Bu bölgede oturuyor. Arkadaşın evine yakın bir food court var. Yemek restoranlarının olduğu yer. Burada bize göre pek bir şey yok ama fiyatları göstermek için ortalama 6, maksimum 6-7 dolara kadar. Şurada 8 dolarları gördüm. 16 çıkıyor gerçi de. Gene o fiyatta doyabilirsiniz. Daha üstü menüler de mevcut. Bizim ilgimizi çeker mi o bilmiyorum. Şurada seçenekler de var. Hepsi Çin restoranı, bu Kore restoranı. Fiyatları şöyle çekeyim, siz görürsünüz. Evet, Türkiye dönüşümüz başladı. O üzücü noktaya geldik. Tüm gezilerimin artık sonu. Maalesef her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu da burada noktalayayım. Birkaç bir şey söyleyip de öyle noktalamak istedim. Bir önceki videoda noktalamıştım ama oraya gerçi koymam buraya. Dönerken eğer Türkiye'ye Singapur üzerinden dönüyorsanız adamların o kadar kolay imigrasyon geçiş sistemi var ki, yurt dışına çıkış sistemi. Sadece scan ediyorsunuz, tarıyorsunuz, o kadar. Yani her şey otomatik burada. Böyle 2 saattir cihazdan oradan buradan geçme vesaire yok. Direkt pasaportları okutup karşıya geçiyorsunuz. Şimdi ben de kapımı arayacağım. Kapılar belli olmuş. O tarafa doğru yavaş yavaş yürüyorum. 100 euro bozdurmuştum. Harcadım. Ne kadar harcadım? 40 eurosunu falan harcamışımdır. Şimdi onu dönüştüreceğim. Daha sonra buradan uçağımıza doğru gideceğiz. Havaalanı süper. Birazcık belki ilginç bulduğum yerler olursa oraları göstereyim size. Şu para işlemimi halledeyim. Görüşürüz.